Merhabalar, Profesör Doktor Cengiz Bata, Yeditepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere gastroesofagel reflü hastalığından bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi gastroesofagel reflü hastalığı son derece sık görülen bir hastalık olup yaklaşık %20'sini popülasyonun içermektedir. Çoğumuzun göğsünde sıkışma, göğsünde yanma, işte boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük gibi, kuru öksürük gibi şikayetleri bulunmaktadır. Bu şikayetleriniz genelde gastroesofagel reflü hastalığını düşündüren bulgulardır. Elbette bu hastalarımızı öncelikle kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz genel cerrahi ile birlikte bir konsey halinde değerlendirmekteyiz ki iyi sonuca, doğru tanıya varabilelim diye. Gastroesofagel reflü hastalığında tanıda ilk yapılması gereken işlem gastroskopidir. Gastroskopi yemek borusu ve midenin ve 12 parmak bağırsağının ucunda kamera olan bir endoskopla incelenmesidir. Bu inceleme sırasında genelde gördüğümüz şey yemek borusu ile midenin kapakçığı arasındaki gevşekliktir. Bu gevşeklik bizlere reflünün varlığını genelde gösterir. Ancak sıklıkla kesin tanıyı koymanız pH-metre testiyle mümkün olacaktır. pH-metre testi yemek borusuna bir kapsül yerleştirilerek yapılan son derece kolay bir testtir. Burada da her saniye ne kadar asit kaçtığı tespit edilmekte ve bizlere testin sonucunda matematiksel sonuçlar ortaya konmaktadır. Gastroesofagel reflü hastalığında genelde yapılan hayat boyu ilaç kullanılması ya da ciddi hastalıklarda ameliyat planlanmasıdır. Biz hastanemizde hayat boyu ilaç kullanan ya da ilaçla tedavi olmayan hastalarda endoskopik reflü tedavilerini planlamakta ve çok başarıyla yapmaktayız. Bugün günümüzde kabul edilen 2 tane endoskopik reflü tedavisi mevcuttur. Bunlardan birisi Stretta, yemek borusunun alt ucunun lazerle yakılması ve o kasların güçlenmesi olarak özetlenebilir. Gerdix dediğimiz endoskopun ucundaki özel cihazlarla özofagus alt ucuna dikiş atılmasıdır. Bu yöntem hakikaten son derece başarılı bir yöntem olarak gözükmekte olup son 2 yıldır sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Komplikasyonla şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız gibi hastalarımızın %80'i daha ilk 1. ayda ilaçlarını kesip tedavisini ilaçsız sürdürmektedir. Hakikaten yüz güldürücü ve son derece güzel sonuçlar olan bir yöntemdir. Buradan söylemek istediğim artık reflü hastaları hayat boyu ilaç kullanmak zorunda değiller. Bu tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeleri son derece başarılı bir şekilde hastanemizde söz konusu olmaktadır.